Geceyi Kemer'de geçirdim. Düşünsenize, 1980'lere kadar küçücük bir köymüş burası. Sonra açılan turistik tesislerle bugün gördüğünüz gibi Türkiye'nin gözbebeği haline gelmiş. Doğa öyle cömert davranmış ki buraya, denizi, ormanı, dağları. Hepsi bir arada. Ama benim içimdeki macera ruhu beni kuzeye, dağlara çağırıyor. Yol üstünde Doyran Göleti'ne uğramamak olmaz. Şehre bir adım mesafede, ulaşması çok kolay. Balık tutanlar, yürüyüşçüler, piknikçiler. Herkesin kendine göre bir köşe bulduğu huzur noktası burası. Gerçi kurak mevsimin sonundayız. Sular biraz çekilmiş. Minik adacıklar oluşmaya başlamış ama bu bile ayrı bir güzellik katmış görüntüye. Rotamızda sırada Geyikbayırı'ndaki Sinan Değirmeni var. İlginç yapılarıyla insanı büyüleyen bir yer burası. Doyran bölgesindeki Sinan Değirmeni'ne geldim. Sinan Değirmeni birkaç sene evvel maalesef yanmış ve kül olmuş. Burada 250-300 senelik enteresan tahıl ambarları var. Bunun özelliği de sedir ağaçlarından çivi kullanılmadan geçme usulü yapılmış olması. Sedir ağacının reçinesi nedeniyle de böceklenme olmuyormuş bu tahıl ambarlarında. Gerçekten enteresan bir mimari. Çivi kullanılmadan böyle bir yapıyı yapmak çok hoş. Şimdi burası boş. Kış geldiği için de burada yaşayan 3-5 kişi aşağıya inmiş. Burada bir ablamız vardı. Onun dışında da işte 2-3 köpek ve 3-5 keçiden başka bir şey kalmamış burada. Ama siz muhakkak rotanıza burayı ekleyin. Çünkü enteresan bir deneyim gerçekten. Hadi gel beraber gezelim, gel. 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 Anlat bize bakayım, Sinan Değirmeni nasılmış? Burası kilitli, hala kullanılıyor mu acaba? Biraz korku filmi platosu gibi bir havası var buranın. Çamaşır makinesi bağlamışlar buraya. Tesisatını falan bağlamışlar. Evet, enteresan bir yer burası. Yani hem de bu yukarıya çıkarken güzel mola verebileceğiniz bir nokta. Yalnız yukarıya çıkarken yanınıza biraz suyu, içecek, işte ne bileyim yiyecek bir şeyler alın muhakkak. Çünkü yol üzerinde köylü her zaman köyünde olmadığı için o içecek ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buraya ama muhakkak uğrayın. Gerçekten çok ürpertici ve değişik bir havası var buranın. Tırmanmaya devam ediyorum ve karşımda kışın gözdesi Bakırlı Dağ'ın yamacına kurulmuş Saklıkent Kayak Merkezi beliriyor.
Saklıkent Kayak Merkezi'ne çıktık. Burası muhteşem bir yer. Havası, bol oksijeni, böyle kendimi bir iyi hissettim. Belki de zirve sarhoşluğu yaşıyorum şu an. Çünkü burası kayakçıların kayak yaptığı pistlerin olduğu nokta. Bir de bunun üstünde bir nokta var. Orada da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi var. Orası da 2600 küsür metrede. Şimdi uzun zamandan beri 30-32 derecelerle sürüş yapıyorduk. Antalya'da 31-32 dereceydi sabahleyin. Fakat bugün şimdi yukarı çıktığımızda şu an 14 derece. Yani neredeyse 16-17 derecelik bir deniz seviyesiyle sıcaklık farkı var. Yani hep televizyonda gördüm böyle aşağıda yüzüp yukarıya çıkıp kayın diye. Burada gerçekleştirebilirsiniz. Burası bu bölge için bence bulunmaz bir nimet. Şimdi burada kar olayı şöyleymiş. Bir sene çok yağıyormuş, bir sene az yağıyormuş. Şansınızla eğer bu sene buraya gelmek isterseniz bu sene çok yağacağı seneymiş. Dolayısıyla buranın keyfini doya doya yaşayabilirsiniz. Buranın bu muhteşem havasını aldıktan sonra artık beni kimse tutamaz. Yavaş yavaş artık aşağıya kendimi salıp Antalya'nın sıcak ortamına kendimi bırakacağım. Mis gibi oksijeni aldıktan sonra tabii karnım acıktı ve de aşağıya Antalya'ya merkeze indik. Burada piyazcı Hüseyin'e geldik. Şimdi biliyorsunuz Antalya'nın enteresan bir piyazı var. Piyazın fasulyeleri sıcak olarak servis ediliyor ve de tabii ki üstünde ne var? Tahin var. Evet. Şimdi bakalım tahinli piyaz nasıl oluyor? Bayağı değişik bir şey ya bunun tadı. Hiç hayatımda şu piyaza şu tahinin yakışacağını düşünmezdim yani. Çok güzel olmuş. Gerçekten bayağı iyi olmuş. Köfteye gerek yok yani, bu da yenir. Ama herhalde bunun tahini farklı ya. Çok güzelmiş. Kesinlikle tahinli piyaz iyi bir yerde deneyin. Antalya'ya gelirseniz de piyazcı Hüseyin'e muhakkak uğrayın. Olcay abi, bu tahin herhalde bizim marketlerde satılan standart tahin değil. Değil. Aynen. Nasıl oluyor bu? Tek çekim tahindir. Manavgat'ta Yazaloğlu'ndan gelir bizde tahin. Özel olarak ustaya yapılıyor. Açık Ha, öyle renkli mi? tahin. Buraya geliyor. Ustamız burada kendisi onu sosunu ayarlıyor. Limon, sirke, sarımsak karıştırıyor. Evet. Tuzunu ayarlıyor. Daha sonra tahin katılaşıyor. Ertesi gün sirkeyle açılıyor. Vay, bayağı bir şey yani. Tabii detaydan geçiyor. Abi vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ne demek? Ustamızın da ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, şimdi bir tadına bakalım şu şişin. Çok güzel. Bu da ayrı bir güzel. Hepsi çok güzel. Bana bu dağ havası yaradı ya. Antalya merkezde geçirdiğim gecenin ardından maceraya kaldığım yerden devam ediyorum. Antalya'dan Bele'ye sahil yolunda giderken her köşe başında farklı bir dünyaya adım atıyor gibiyim. Her tatil köyü başka bir hikaye anlatıyor sanki. Belek'ten sonra yine kuzeye yöneliyorum. Ama önce sadık yol arkadaşım BMW R1300 GS Trophy'yi bir güzel temizlemek lazım.
İşte yine yollardayız. Pırıl pırıl. Şimdi rotamız Antalya'nın en büyüleyici rotalarından biri Köprülü Kanyon. Bozyaka yolu tam bir motosikletçi cenneti. Uzun virajlar, etrafı saran ormanlar. Yavaş yavaş Köprüçay'ın serinletici kokusu sarıyor etrafı. Rafting yapan neşeli turist kafileleriyle karşılaşmaya başladık bile. Köprüçay bu kurak mevsimde bile gürül gürül akıyor maşallah. Köprülü Kanyon'dayız. Burası muhteşem bir yer. Yani gezdiğim yerler içerisinde ilk 5'e girebilecek muhteşem bir doğaya sahip burası. Su inanılmaz güzel. Yani çok soğuk. Burada da insanları görüyorsunuz, suya giriyorlar. Su olan yerde hayat oluyor. Burası cıvıl cıvıl. Rafting yapın, zipline'e binin, kano yapın, dans edin, eğlenin. Burası cıvıl cıvıl bir yer. Harika bir suya sahip. Harika bir suya sahip. Yani şu an buradan atlayıp çayın sonuna kadar insan kendini bırakmak istiyor. Tertemiz, berrak, nefis bir doğası var. Buraya geliş yolu da harika ötesiydi. Buraya gelirseniz burada 3-5 gün çok rahat geçirebilirsiniz. Rotanıza muhakkak burayı ekleyin. Burası Ekim ayında olmamıza rağmen hala gürül gürül akıyor. Bunun nedeni de bu çayın doğal kaynak sularından besleniyor olması. Herhalde mevsiminde buralar coşuyordu. Ve şimdi karşımızda Romalılardan kalma efsanevi Oluk Köprü. Yüzyıllardır dimdik ayakta ve hala görevinin başında. Tarihle doğanın muhteşem uyumuna şahit oluyorsunuz buralarda. Köprüyü geçip Tazı Kanyonu'na doğru ilerliyorum. İçim kıpır kıpır. Beni nasıl bir macera bekliyor acaba? Ne yapıyorum ben ya? Söyle abi. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Evet. Ayakta iki. 2. Haydi. Oha! 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 Bu ne lan? Bu ne be?
Oha süper indi. Vay arkadaş ya. Bir an durmayacaksın. Muhteşem yollarla Köprülü Kanyon'a geldim. Gerçekten doğası, yolu, asfaltı muhteşemdi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Daha sonra Köprülü Kanyon'a uğradıktan sonra dedim ki şu Tazı Kanyonu'na bir çıkalım. Çünkü Tazı Kanyonu'nda dünyanın en yüksek zipline'ı vardı. Oraya da kıvrımlı yollarla çıktıktan sonra artık zipline'a geldik. O noktadan sonra da geri dönüş yoktu. Bir aşağı baktım. Bir şöyle kendime baktım, şöyle bir düşündüm ve de sonra kendimi o kanyonun içine 130 kilometreyle bıraktım. Muhteşem bir deneyimdi. Buraya gelirseniz muhakkak yapmanız gereken bir etkinlik bu. İsterseniz motorunuzu aşağıda bırakıp servislerle yukarıya çıkabilirsiniz. İsterseniz de o kıvrımlı yollardan Tazı Kanyonu'na ulaşıp orada artık kendinizi bırakıp sonra tekrar servisle yukarı gelebilirsiniz. Tazı Kanyonu'ndan atladıktan sonra da böyle bir rahatlama geldi üstüme ya. Yani insan bu adrenalini üstünden atınca böyle bir pamuk gibi oluyor. Ve de konaklamak için de Köprü Çayı'nın üstünde hemen kenarında harika bir tesis buldum. Buraya gelip zaten erkenden vurdum kafayı yattım. Sabah da bu çayın huzur verici sesiyle uyandım. Hava tertemiz. Çayın sesi muhteşem. Şimdi burada da çok güzel bir kahvaltı var. Kahvaltımı edip yollara devam ediyor olacağım. Güzellikten ayrılmak zor ama yola devam etmek gerek. Yolda top oynayan çocukları görünce dayanamayıp durdum. Pazar da kurulmuş. Mola için her şey uygun. Bir yandan da heyecanla beklediğim an geldi. Toprağın World Superbike şampiyonluğunu ilan edeceği yarış başladı. Aksilik olmazsa Toprağın 2. dünya şampiyonluğu, BMW'nin de ilk dünya şampiyonluğunu kutlayacağız. Bu Toprak adı ne onun? Ne? Onur. Benim adım da Onur. Toprak Razgatlioglu delivers BMW their first Superbike World Championship. Ve muhteşem haber geldi. Toprak BMW ile Dünya Superbike şampiyonu. Bundan sonrası tam bir keyif sürüşü. Son durağımız Side. Burası antik dönemin en önemli ticaret ve liman kentlerinden biriymiş. Milattan önce 7. yüzyıldan bu yana nice medeniyete ev sahipliği yapmış. Likyalılar, Büyük İskender, Persler, Romalılar, Bergama Krallığı. Her biri izini bırakmış bu topraklara. Side'nin yıldızı şüphesiz antik tiyatrosu. Helenistik gelenekle Roma mimarisinin muhteşem bir karışımı.
Özellikle oturma sıralarının tasarımı onu Anadolu'da benzersiz kılıyor. Ama sadece tiyatro değil, Apollon ve Athena tapınakları, çeşmeler, su yolları, hastane, hamamlar, sütunlu caddeler. Her köşede tarih fısıldıyor size. Buradan ayrılmadan önce mutlaka antik tiyatroyu, Apollon ve Athena tapınaklarını görün. Her biri ayrı bir hazine. Evet, Side'deyim. Side ben gelmeyeli çok değişmiş. Zaten çocukken gelmiştim. Yaklaşık 25-30 senedir buralara yolum düşmemişti. Buralar çok değişmiş, mükemmel olmuş. Çok beğendim. Girişi eskiden çarşının ve buralara kadar araba girebilirken girişini dışarıya koymuşlar ve de araba trafiğini burayı komple kapamışlar. Sadece işte içeride yaşayanlar, esnaf falan girebiliyor. İlk önce böyle bir sanki Luna Park gibi tarihi şehrin içinden geçip daha sonra çarşıya geliyorsunuz ve çarşıdan da birazdan hep beraber sahile ulaşıyor olacağız. Side Apollon Tapınağı'nın önünde muhteşem bir gün batımıyla bir yol var gidersen daha sona eriyor. Datça'dan başlayan maceramız Side'de sona erdi. Hem motosiklet rotası olarak, hem tarih olarak, hem de coğrafya olarak gerçekten Akdeniz muhteşem bir bölge. Biz Ekim ayını seçtik. Ekim ayı bence buralar için en doğru zaman. Hem çok daha tenha hem de çok daha yumuşak bir havası oluyor. Tabii ki gidilip görülecek daha binlerce yer var. Bu rota sizin için başlangıç rotası olsun ve de kendinize göre rotayı belirleyin. Önemli olan herkesin kendi yolunda gitmesi. Çünkü yol var gidersen.